Zombiler, beyin yiyenler, yürüyen ölüler, adları farklı olsa da bahsedilen tek şey insanın gözünde canlanmakta. Genellikle kafaları yerinde oldukça yaşayabilen, yavaş, kimi zaman aksak veya topal şekilde hareket eden bir tür oluşum. Isırarak beslenmek en büyük hobileri arasında olsa da aslında bunların kuduzdan pek de bir farkı yok. Tek farkı yürürken ölmüş olmaları. Kısaca zombi dediğimizde aklımıza gelenlerin özeti bu olsa da aslında durum biraz daha farklı. Bilim insanlarına göre bir zombi istilası olma olasılığı gayet normal. Ama bilinenin aksine konu filmlerdekinden görüldüğünden biraz daha farklı. Ben Berkay Atlas. Gelin bu olabilecek zombi teorisine hep birlikte yakından bakalım. Zombiler popüler kültürde insanların vazgeçemediği bir korku öğesi haline geldi. Çekilmiş veya çekilecek olan tüm zombi temalı filmlerin, dizilerin hepsi de dünyada büyük hasılatlar elde etti ve tutulan yapımlardır. Peki böyle bir virüs var olsa durum gerçekten de oradaki gibi mi olurdu? İnsanlar birbirini öldürür, birbirini yer, uzuvları olmadan ölmezler miydi? Bilim bu konuda ürpertici birkaç gerçeği ortaya koymakta. Beyin parazitleri denilen ve doğada oldukça yaygın olan insanların ve hayvanların beynine yapışarak onları kurutup bilinçsiz hale getiren bir tür. Fare türlerini etkileyen ve ancak kedilerin bağırsaklarında gelişebilen bu parazit ele geçirildiği bir fareyi kediye kurban dahi edebilmektedir. İnsanların kullandığı birçok ilaç genellikle fareler üzerinde denenmekte ve bu şekilde bu parazitin yayılma olasılığını arttırma şansı bilim insanlarında mevcut. Yani kısacası biyolojik bir silah. Öte yandan bu parazitler aslında insanlarda mevcut olan bir parazit türevi. Tek farkı bizdeki bu parazitler daha az gelişmiş bir tür diyebiliriz. Yani evrimleşmesi ve evrimleştirmek ve beyne hükmedecek duruma getirmek teknik olarak mümkün. Kulağa biraz ürkütücü, biraz da saçma gelebilir fakat laboratuvar ortamında paraziti evrimleştirip güçlü hale getirebilecek bir virüs yapılabilmektedir. Filmlerde gördüğümüz olaylardan farklı olan en başında burada başlıyor aslında. Yani filmlerde hastalığın çaresini bulmaya çalışan doktorlar, bilim adamları istedikleri durumda, gerektiği ortamlarda aslında hastalığın ta kendisini yaratabilecek insanlar. İnsan beynini etkileyen deli dana hastalığı gibi örnekler ve hastalıklar dünyamızda görülebilen ve zombi dediğimiz olaya örnek verebileceğimiz bir virüs. Bunun yaşanma ihtimali ise hiç azınmayacak kadar çok. Deli dana hastalığı, halsizlik, koordinasyon eksikliği, dengesizlik, kasılmalar gibi belirtiler ortaya çıkartan bir hastalıktır ve bunların hepsini beyne etkileyerek yapmaktadır. Bunu yapış şekli bir o kadar enteresandır. Beyinde serotonin üretilmediğinde insanlar duygusuz ve ruhsuz ölü makinelerine dönüşebilirler. Serotonin kimyasal yolla üretilmesini engelleyip bunu deneyini yapmış ve sonucunda saldırgan varlıklar görmüş bilim insanları da mevcut. Yani sonuç olarak zombi olarak adlandırılacak bir virüs ortaya çıkarılabilir ve bunu bizim beynimizde aslında var olan parazitlerle yapabilmektedirler. Tabii ki bu durumu insanın ruhsuz, acı hissiz yapması, kolsuz, bacaksız ya da organsız yaşayabileceği anlamına gelmemektedir. Yine vücut kendi döngüsünü tamamladığı zaman aslında sadece saldırgan olan, beyin fonksiyonları çalışmayan bir insan var karşımızda. Hayati organların çalışması için oksijen ve kan pompalaması vücutta olmazsa olmazdır. Ve bunların akışı kesildiği an zaten beyin öleceği için parazitin veya virüsün bu durumda varlığını sürdürmesi pek mümkün değildir. Öte yandan virüs filmlerdeki gibi ısırarak veya kan yolu ile değil havadan bulaşması daha muhtemeldir. Sonuç olarak komplo teorisyenleri de bilim insanları da tam manasıyla nokta koyamadıkları durum şudur. Bunlar zombi mi, değil mi ya da başka bir şey mi? Böyle bir biyolojik silah yapmanın kime ne faydası olabilir? Sonuçta biyolojik silahlarla ülkeler kendi toprak ve nüfus menfaatleri için kullandığı şeylerdir. Ama kimse ceset dolu bir ülkeyi kendi toprakları içerisine almak istemez. Bu yüzden de doğada böyle bir virüs kendi kendine evrimleşmez ise bugüne kadar çıkan büyük salgınların sebebi genelde insanların elinden olmuştur. Böyle bir virüsü yaymanın dünyaya da hiçbir faydası olmayacaktır.
Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.